Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modeli yapacağız. Daha önce sivri ve mektup şeklinde olarak paylaşmıştım. Bugün de sizlere düz şeklini son paylaştığım runner'a uyumlu olarak bu modeli yaptım. Tam sade olarak yaptım simli ipten. İki renkli, sizlere farklı olsun diye o şekilde göstermek istedim. İki renkli, bir de yarım olarak size göstermek istedim. Sizlere fikir olsun diye 3 şekilde göstermek istedim. Bu iki renkli isterseniz yarıdan üstünü başka renk, yarıdan altını başka renkte yapabilirsiniz. Sizlere fikir olması için ben bu şekilde ortada şerit olarak yaptım. Üst kısımda %25'ini düz renk, ortada %50 renkli, altta %25 kısmını da başlangıç kısmındaki renkten yaparak eşitlemeye çalıştım. İlk baştaki yastığım simli ip, altında yeşil kadife yastık kılıfı var. Ortadaki yastıkta beyaz yastık kılıfı var. Bu en sonuncusunda da ipin renginde ekru renkli yastık kılıfı var. Hepsinin görünüşleri yakından farklı görünüyor. Siz hangisini yapmak istiyorsanız o şekilde de yastık kılıfı hazırlayabilirsiniz. Ben yastık kılıflarımı hazır dikilmiş bir şekilde alıyorum. Dikmek isteyen arkadaşlar kendisi de dikebilir. Modelimi yaparken 2 mm koton makrome kullandım. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. %100 koton iplerde tercih edebilirsiniz. Daha önce kullandığınız, güvendiğiniz herhangi bir markayı kullanabilirsiniz. Ben yurt dışında yaşadığım için yabancı marka kullanıyorum. Türkiye'de kullandığınız ip markalarını yorum kısmına yazarsanız diğer arkadaşlara da fikir olur. Yastığımın ölçüsü 45'e 45 santim. Tam yastıklara neredeyse 400-450 metre kadar ip gitti. Yarım yastığa 200 metre ip gitti püskülsüz haline. Püskül detayını da video sonunda anlattım. Videoyu atlamadan izlerseniz bütün detayları videoda göreceksiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabiliriz. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerden ricam, videom size bildirim geldiği zaman bir beğen ve yorum atarak videoma destek olursanız keşfete düşmemizi sağlarsınız. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 mm kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Yakından göstereyim. İpin arkasında 2 ile 4 mm tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 mm tığ kullanacağım. Modele zincir çekerek başlıyorum. Belirli bir zincir sayısı yok. Yastığımın boyunca zincir çekeceğim. Bu şekilde yastığın boyunca zincir çekip geliyorum. Yastığın boyunca zincir çektim. Birkaç tane de ekstra çekeceğim, ne olur ne olmaz diye fazlalığı sökebiliriz. Bunu ekstra çekiyorum. Şöyle göstereyim. Yastıktan biraz büyük. Örnek ne olur ne olmaz yetmez diye ekstra çektim. Dönüş için şimdi 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Tığıma 2 sefer doluyorum. Burada tam dönüş yerinde, yani 5. zincirde üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu ilk çektiğimiz 4 zincir ilk trabzan yerine sayıyoruz. 1 2 toplamda 4 trabzan olacak ilk zincirle birlikte. 3 oldu. Ve 4 oldu. 1 2 3 4. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Arada 2 zincir.
Şimdi bu aşağıdan 5 zincir atlayarak 6. zincire bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincire bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. 5 zincir sayıyorum. 6. zincirde aynı bu işlemi yapacağız. Tığıma 2 sefer doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincire trabzanımı yapıyorum. Aynı buradaki gibi bir tarafta 4 trabzan yapacağım. 2, 3 ve 4. Arada 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığıma doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bu aradaki zinciri yapacağız. 2 zincir. Aşağıdan da 5 zincir sayıp 6. zincirde bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirin üzerinde bir sık iğne. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar 5 zincir sayıp 6. zincirde bu trabzanlı yeri yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı buradaki işlemi de buraya yapıyoruz. Şöyle tutuyorum. Bu kenara gelecek benim. Tam bunun başlangıç kısmını böyle kenara getiriyorum. Yarısı bu tarafta olacak, yarısı diğer tarafta olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonunda bu trabzanlı yer olarak bitireceğiz. Aynı bu şekilde yarısı bu tarafta olacak, yarısı diğer tarafta. Sıra sonuna kadar bu şekilde aynı şeyi tekrar edelim. Bir trabzanlı yer, bir zincirli yer olarak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu trabzanlı yeri yapacağım. Ondan sonra döneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benim zincirim tam yetti. Üç ve 4. 1, 2, 3. Tekrar aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 2, 3 ve 4. Gördüğünüz gibi her zaman ekstra zincir çekmek iyi. Fazla olursa sökebiliyoruz. Şu anda ekstra zincir çekince benimki tam yetti. Şimdi yastığın boyunca oldu. Şimdi artık dönüp diğer tarafı yapacağım. Burası kenar oluyor. Buraya ekstra batmayacağım. Burası tam kenara denk gelecek. Şimdi 2 zincir çekip burada battığım yere batacağım. 2 zincir. Bu diğer sırada battığım 2 zincir çekip battığım yere aynı şekilde bir sık iğne yapıyorum. Burası böyle kenarda kalacak. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Diğer sırada aynı yaptığım bu işlemi buraya tekrar ediyorum. 4 trabzan. 2, 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tekrar tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 1,
2, 3 ve 4. Aynı diğer tarafta yaptığım işlemi buraya yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekip buraya batacağım. Bu diğer sırada yaptığımız bütün işlemleri aynı bu tarafta da yapıyoruz. 2 zincir, bu diğer sırada sık iğne yaptığım yere batarak bir sık iğne, 2 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Diğer sırada trabzan yaptığım yere batarak trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Arada 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde tekrar 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 2 zincir çekip bu diğer tarafta yaptığım sık iğne olan yere batıyorum. 2 zincir, burada bir sık iğne, 2 zincir, tığıma 2 sefer dolayıp burada trabzan yapıyorum. Bu şekilde aynı diğer sırada yaptığımız işlemleri bu tarafa da yapıyoruz. Son bu sık iğne olan yere kadar batıyoruz. Ondan sonra sıramızı birleştiriyoruz. Burada trabzan yapmayacağız. Buraya kadar aynı şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son sık iğne olan yere battım. Sık iğnemi yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Şimdi sıramı birleştiriyoruz. Burası da aynı diğer taraftaki gibi kenarda olacak. Aynı bu şekilde. 2 zincir çektikten sonra burada başlangıçta yaptığım sonuncu zincirin tepesine batarak ipi alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Burası da tam kenarda başladık. Tam kenarda bitirdik. Şimdi benim bu tam ortadan başlamam gerekiyor. O yüzden buraya kadar iz sürme yaparak geliyorum. Trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde diğer trabzanların içinden de aynı şekil yapıyoruz. Bu şekilde ortaya kadar geliyoruz. İlk zincirin içinden de aynı şekilde yapıyoruz. İkinci zincirin içinden de aynı şekilde yapıyorum. Sonra boşlukta bir sık iğne yaparak sıraya başlıyorum. Şimdi 3 zincir. Bakın iz sürmeyi yapınca fazla belli olmadı. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu diğer sırada sık iğne yaptığımız yere batarak trabzan yapıyorum. 1, 2, sonra ikisini birlikte. Arada 3 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Bu diğer sırada trabzan yaptığım yerde arada 3 zincir çektiğim yere gelerek tam trabzanın yanında boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar bu diğer taraftaki trabzanın yanında boşlukta bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sık iğne yaptığım yere gelerek trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. Tığımızı 2 sefer doluyoruz. Aynı battığımız yere batarak trabzan yapıyorum. Üç zincir. Bu trabzan yaptığımız yerin hemen trabzanın yanında boşlukta bir sık iğne. 3 zincir. Bu trabzanın yanında boşlukta bir sık iğne. 3 zincir. Tığımı 2 sefer dolayıp boşluğa geliyorum. Aynı işlemi tekrar ediyoruz.
Arada 3 zincir, tekrar tığıma 2 sefer dolayıp aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Buradaki işlemi de aynı tekrar ediyorum. Bu sırada böyle kolay. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıyoruz. Burada da aynı şekilde köşede de normal trabzanlara battığım gibi batıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Bu şekilde yapacağız. Şimdi bu kenara kadar geleyim. Burayı da göstereyim. Sonra sıra sonuna kadar aynı şekilde yapacağız. Kenara kadar geldim. Burada trabzanı yaptım. Şimdi tam kenara da aynı işlemi yapıyoruz. 3 zincir. Bu trabzanın yanında boşlukta bir sık iğne. Arada 3 zincir. Tekrar trabzanın yanında boşlukta bir sık iğne yapıp sonra diğer tarafa dönüyorum. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sık iğnenin tepesine batarak aynı işlemi devam ediyorum. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde trabzanı yapıyorum. 3 zincir. Boşlukta trabzanın yanında sık iğne yaparak bu tarafa da aynı diğer tarafta yaptığımız gibi aynı şeyi tekrar ederek sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada iz sürümü yaparak ortaya kadar gitmiştik biz. 3 zincir. Boşlukta bir sık iğne. Burada bir zincir çekip bu sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapacağım. Bu aradaki 3 zincirde bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Hem ortadan başlamış oluyorum hem de sırayı bitirmiş oluyorum. Şimdi tekrar 3 zincir çekerek sıraya başlıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu yaptığımız boşluğa buradaki işlemi tekrar ediyoruz. 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tekrar tığıma 2 sefer dolayıp aynı boşluk içerisinde 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Arada 2 zincir. Bu yaptığımız boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Biz şimdi bu ilk sırayı burada tekrarlıyor gibi oluyoruz. Ama burada boş zincirlere batmıştık. Burada normal örnekte bunların içine yapılması gerekiyor. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı burada yaptığımız işlemi burada yapıyoruz. 4 trabzan. 1 2 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta bir trabzan yapıyorum. 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta bir trabzan yapıyorum. 2 oldu. 3 ve 4. Bu sırada V trabzan yaptığımız yerde bu trabzanları yapacağız. Bu 3 zincir çekip battığımız yerde de 2 zincir çekip bir sık iğne yapacağız. 2 zincir. Bu boşluğa gelip bir sık iğne. 2 zincir. Tığımızı 2 sefer dolayıp buraya geliyoruz. Trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bu kenarda aynı şekilde olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Kenara kadar aynı şekilde tekrar ettim. Şimdi bu kenarda da
Normal sırada ne denk geliyorsa onu yapıyoruz. 2 zincir, boşlukta bir sık iğne, 2 zincir, sıramı dönüyorum. Şimdi bu tarafta trabzan yapmaya başlıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Normal sırada ne denk geliyorsa onu yapmaya devam ediyorum. Şu anda trabzan yapmam gerekiyor. Trabzan yapıp sıra sonuna kadar aynı şeyi tekrar ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada sıramı birleştireceğim. 2 zincir yapıp bu ilk yaptığım sık iğnenin oraya batıyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Burada sıramı bitirmiş oluyorum başladığım yerde. Şimdi aynı bu işlemi burada yapmaya başlayacağım. 4 zincir trabzan için, 3 zincir de böyle ara zincir için toplam 7 zincir çekerek başlıyorum. 2 sefer tığıma doluyorum. Aynı battığım yere batarak trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde V şeklini oluşturmuş oluyorum. 3 zincir çekiyorum. Burada yaptığım sıranın aynısını buraya yapacağız. Trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne, 3 zincir, diğer trabzanın yanında boşlukta bir sık iğne, 3 zincir. Şimdi bu sık iğnenin üzerine bu V trabzanları yapacağım. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sık iğnenin üzerinde trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içinde trabzan yapıyorum. 3 zincir. Boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne. 3 zincir. Boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne. Bu şekilde aynı bu sırayı tekrar ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Burayı da aynı şekilde diğer kenarı sonra sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada benim sıramı birleştirmem gerekiyor. 3 zincir. Bu ilk başta yaptığımız zincirin 4. zincirine batarak sıramı birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincirin içinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Boşluğun içinde trabzan yapmaya başlıyorum. 2, 3, 4. Toplamda 4 trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 2, 3, 4. Bundan sonrası aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi. 2 zincir. Boşlukta bir sık iğne. 2 zincir. Bu V trabzanların arasına gelerek trabzan yapmaya başlıyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sadece başlangıç kısımları farklı. Diğer kısımlar aynı. Buralara sık iğne yapıyoruz bir tane. Buralara aynı bu şekilde trabzan yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Aynı bu ilk sırada yaptığımız gibi birleştireceğim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada sonuncu zincirin tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi buradaki gibi benim ortadan başlamam gerekiyor. Bu ortaya kadar iz sürme yaparak geliyorum. Trabzanların tepesinde birer sefer batıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Zincirin içinden de aynı. İkinci zincirin içinden de aynı şekilde yapıyorum. Bir sık iğne çekerek modele başlıyorum. Şimdi bundan sonrası hep aynı. Bu 4 sırayı tekrar ediyoruz. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Bu benim yastığımın boyu. Püskülleri taktıktan sonra nerede olmasını istiyorsanız, mesela buraya kadar uzun olmasını istiyorsanız buraya kadar
yastığımızı yapıyoruz. Bu şekilde püskülle nerede durmasını istediğimiz yere kadar, bu şekilde durmasını istiyorsanız buraya kadar, yapmak istediğimiz uzunluğa kadar son 4 sırayı tekrar ederek yapalım. Ben yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Bu benim için ideal bir boy. Çünkü bu yarım yastık olacak. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştirdim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştirdim. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Kısa model bu şekilde bitmiş oluyor. Uzun modeli de göstereceğim. Uzun modeli de aynı şekilde son 4 sırayı tekrar ederek bu şekilde yastığın boyuna kadar yapıyoruz. Ondan sonra bu uçları birleştiriyoruz. Şimdi ben yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım uzunu. Sıra sonuna kadar geldim. Bu ilk yaptığım sık iğnenin oradan beri ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir yaparak ipimi burada kesiyorum. Benim modelim bu ilk sırada başladığımız sıra gibi değil. Ondan sonraki trabzanlı sıradaki gibi bitti. O yüzden bu trabzanlı yer kenara denk gelmedi. O şekilde de bitebilir. Sıkıntı değil. Tam böyle kapladığımız zaman toplamda benim 2, 4, 6 tane trabzanlı yer var. Buralardan ip bağlayarak yastığımızı geçireceğiz. İsterseniz bu kenarları tutturabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. İsterseniz bu şekilde bir zincir çekip bu kenardaki 2 tane trabzanlı yerden önle arkayı birleştirip böyle sabitleştirip beş, isterseniz bu şekilde 10 zincir çekip bu diğer trabzanlı yerin ortasına önle arkayı birleştirip bu şekilde sık iğne yapıyorum. 5 zincir, tığıma bir sefer dolayarak bu battığım sık iğne olan yere batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. İsterseniz bu şekilde bu kenarları birleştirebilirsiniz. Aynı şekilde bu diğer tarafı da, eğer bu ortadan yastık geçecek mesafe varsa, yastığınız buradan geçiyorsa, bu kenarı da aynı şekilde son 2 taneyi bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben böyle birleştirme yapmayacağım. İple bağlayacağım buraları. Bağlama ipi yapmak için de normal zincir çekiyorum. Normal zincir çekerek fiyonk yapabilecek uzunluğa gelince orada keseceğim. 30 zincir çekeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 zincir çektim. Sonra bu ipleri de zincirin içinde saklıyoruz. Bu şekilde bağlama ipimiz de hazır. Yastığı geçirdikten sonra buralardan bağlayacağız. Bu şekilde bağlayacağım. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Püskül yaparken ben elimde yapacağım. İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla iki sefer düğüm atıyorum. 300, iğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Püskülüm hazır. Bu modelde Runner'daki gibi isterseniz bu aralara da püskül takabilirsiniz. İsterseniz sadece bu uç kısımlara da püskül takabilirsiniz. Bunda tahta boncuk kullanmayacağım. İkinci zincirin ortasından bir tığımı geçiriyorum. İpimin tekini buradan alıyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Bu bağladığımız ipin arkasından beri daha ince bir tığ yardımıyla püskülleri aşağı doğru çekiyorum. Arkası temiz durması için. Aynı şekilde diğer tarafa da öyle yapıyorum. Eğer püskülümüzden ucu uzunsa onu da kesiyorum. Bu şekilde bütün püskülleri takıyoruz. Dediğim gibi isterseniz bu araları da takabilirsiniz. İsterseniz sadece uç kısımları da takabilirsiniz. Şimdi ben bu yastık kılıflarımı ütüleyip size bitmiş halini gösteriyorum. Yastık kılıflarımı ütüledim, yastığımı taktım, bitmiş halleri bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videomu beğen ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.